Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün güzel ve kolay bir model başlayacağız. Şöyle kullanacağım ip bebe yünü. 100 gram 250 metre uzunluğu olan iplerden. İpime uygun kullanacağım şiş 3,5 numara. Modelimiz oldukça güzel, kolay, gösterişli bir model. Umarım siz de beğenir, benimle yaparsınız. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Hep birlikte başlayalım. İlmeklerimizi alarak başlayalım şöyle. Bu model için ilmek sayısı 5 ve 5'in katları artı 4. Şöyle her model 5 ilmekten oluşuyor. En sonuna da ilmeklerimizi tamamladıktan sonra 4 ilmek ekliyoruz. Şöyle 5, 10, 15 olacak. Evet. Şu anda 15. 4 ilmek de daha ekleyeceğim en sonuna. Evet, şişimde 19 ilmeğim var. 19 ilmekle modelimi kurmaya başlıyorum. Şöyle modelimi kurmadan önce bir sıra ters öreceğim örgümün ön yüzüne geçmek için. Lastik kullanmayacağım için bu işlemi yapıyorum. Şöyle bir sıra zemin hazırlayacağım. Bütün ilmeklerimi ters örerek sıra sonuna kadar devam ediyorum. İlmeklerimi çıkardıktan sonra. Şöyle. Lastik yapmayacağım ben. Model lastik de istemiyor ama isterseniz lastik üzerine de kurabilirsiniz. Bir sıra ilmeklerimi ters örerek sıra sonuna kadar devam ediyorum. Evet. Şimdi modelimizi kurmaya başlayalım. Modelimiz 4 sıradan oluşuyor. Örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek ters ördüm. 3 ilmek düz. Şöyle. Bakın buraya kadar 5 ilmek, bir modeli bu şekilde ayarladım. Yine 2 ilmek ters. 3 ilmek düz. 2 ilmek ters, 3 ilmek düz örerek sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Evet, son 2 ilmeğim kaldı sıra sonunda. Bunları da ters örüyorum. Şöyle 2 ilmek ters, daha sonra kenar ilmeğimi düz örerek sıramı tamamladım. 2 ters, 3 düz, 2 ters, 3 düz örerek sıra sonuna kadar devam ettik. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Çünkü sıra sonunda örmüştüm. Sıra başında örmeyeceğim. Kenar ilmeğinden sonra 2 düzüm var. Yine düz ördüm. 3 ters. Yani ilmeklerimizi düzleri düz, tersleri ters örüyoruz. 2 düz, 3 ters örerek sıra sonuna kadar devam edelim. İkinci sıra arka yüzündeyim. 2 ters, pardon 3 ters, 2 düz örerek ikinci sıra arka yüzümü de tamamladım. Sıra sonuna kadar bakın ilmeklerimizi düzleri düz, tersleri ters örerek tamamlayalım. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek ters ördüm. Şöyle. Daha sonra bakın burada 3 düzümüz var. Bu düzlerin birinci düzün arka boşluğundan girerek bir ilmek çıkardım, aldım. Ve sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Şöyle. Önce arka boşluğundan bir ilmek çıkartıp alalım. Daha sonra sıradaki ilmeğimizi düz örelim. 3 ilmeği de bu şekilde yapacağız. 3 düzümüz var ya burada. Sıradaki ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım ve sol şişimdeki ilmeğimi de
düz ördüm. Bakın 3 düz ilmekte aralardan ilmek çıkartarak ilmeklerimizi 2 2 hale getirdik. Aradaki terslerimizi yine ters örüyoruz. 2 ters. 3 düze gelince önce arka boşluktan bir ilmek çıkartıyoruz. Daha sonra ilmeğimizi düz örüyoruz. Arka boşluktan ilmek çıkardım. Bunu aldım, şöyle sağ şişimde kalacak. Daha sonra sol şişimdeki ilmeğimi düz ördüm. Arka boşluktan bir ilmek çıkardım, aldım ve sol şişimdeki ilmeğimi de düz ördüm. İlmeklerim ikişer ikişer gruplar halinde. Arada 2 ters. 3 düze gelince aynı işlemleri yapalım. Evet, 3. sıramızı da tamamladık. 4. sıra arka yüzüne geçtim. Burada yapacağımız işlem, kenar ilmeğini örmeden aldım. 2 düzümüz var. Yine düz örelim. 2 düz ilmek. Burada bakın şu ikişer ikişer ilmeklerimiz var. Gruplar halinde 3 ilmeğimiz 2 2. İpi kendimden tarafa aldım. Bu ilmeğimin ikisini bir alarak, bakın 1 2, ikisini bir alarak ters ördüm. Tek ilmeğe düşürdüm. Kestim yani burada. 2 ilmeği aldım, ters ördüm. 2 ilmeği aldım, ters ördüm. İlmeklerim zaten ikili ikili gruplar halindeydi. Arada 2 düz. Bu üçlü ilmeği de ters örüyoruz. İkili ikili alarak ters örelim, tek ilmeğe düşürelim. Yani burada kesme işlemi yapıyoruz. Aynı şekilde devam ediyorum. İki düzü ördükten sonra yine bu ikili olan ilmeklere geçtim. 3 ilmeği de bu şekilde ikili ikili alarak ters örelim. Daha sonra sıra sonunda 2 düz ve kenar ilmeğinde düz örerek 4. sıramızı tamamladık. Modelimizi de bir kez kurmuş olduk. Bakın, modelimiz tabi ilerledikçe kendini gösterecek. İsterseniz bir kez daha kuralım modelimizi. 1. sıra ön yüzündeyim. Şurada 1. sıra ön yüzünde modelimizi kurmaya başlıyoruz. Aynı şekilde devam edecek. Modelde kaydırma yok. 1. model nasılsa 2. modeli de aynı şekilde kuracağım. 1. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra 2 ters ilmek, 3 düz ilmek. 2 ters ilmek, 3 düz ilmek. Örerek sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Zaten ilmeklerimiz belli, tersi düzü belli. 2. modeli daha kolaylıkla kurabileceğiz. Evet, 1. sıramızı 2 ters 3 düz 2 ters 3 düz örerek tamamladık. 2. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra düzlerimizi düz, terslerimizi ters öreceğiz. İkinci sırayı tamamladım. 3. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra 2 ters ilmek. Terslerimi ters ördüm. 3 düze gelince önce 1. ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım ve sıradaki düz olan ilmeğimi
düz olarak ördüm. İkinci düze geldim. Yine arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım. Sol şişimdeki ilmeğimi düz ördüm. Diğer düz ilmeğimin de yine arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım ve ilmeğimi düz ördüm. Bakın. Aradan arka boşluktan çıkardığımız ilmeği örmeden alıyoruz. Sağ şişimize, sıradaki ilmeğimizi düz örüyoruz. 3 ilmeğimizi bu şekilde yaptık. Sıra sonuna kadar böyle devam ediyoruz. 3. sıra ön yüzündeyim. Modelimiz oldukça kolay. Yeni başlayanlar bile yapabilirler. Videoyu atlatarak izlemeyin arkadaşlar. Püf noktalarını vererek bütün detaylarıyla anlatıyorum. Yani sonuna kadar izlerseniz hiçbir detayı kaçırmamış olursunuz. Evet, yine 3 düze geldim. Önce arka boşluktan ilmek, daha sonra sıradaki ilmeğimizi de düz örelim. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Burada düz olan ilmeklerimi düz ördüm. Şimdi geldik bu ikili ilmeklerimize, bakın. 2 2 gruplar halinde 3 ilmeğimiz var, yani üçlü. Bunları da ters örüyorum. İpi kendimden tarafa aldıktan sonra ikili aldım, ters ördüm. Bu ikiliyi aldım, ters ördüm. İkiliyi aldım, ters ördüm. Bunları yine eski ilmek sayısına getirmiş olduk. Evet, son sıramız, dördüncü sıramız. Sıra sonuna kadar böyle devam ediyoruz. İkilileri ikili ikili alarak ters örelim. Düz olan 2 ilmeğimizi de yine düz örüyoruz. Evet, modelimizi 2 kez kurduk. Bakın, model böyle devam ediyor. Oldukça güzel, kolay, gösterişli, şöyle kabartmalı bir model. Bir parça daha önce hazırladım. Aynı ipi kullandım, aynı kalınlıkta şişle. Bunu da aynı şekilde başladım, yine lastiksiz. Bakın, modelin ilerlemiş hali böyle olacak. Şöyle göstereyim. Bakın, kabartmalı kabartmalı güzel bir model. Modelin arka yüzü de şöyle. İstediğiniz örgüde kullanabilirsiniz bu modeli. Yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde, bebek örgülerinde, yelek, hırka, süveter, bebek battaniyesi, patik, çorap, hepsinde kullanılabilecek gayet güzel ve yapımı kolay modellerden ve gösterişli, şöyle yani. Zormuş gibi görünen ve kolay bir model. Şöyle bırakalım. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli? Onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.